Merhabalar. Evet, pufi ipliğimizle battaniye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böyle farklı dizaynlarda teknik çalışmalar yapacağız, sizlerle paylaşacağız. İpliğimiz çok farklı bir iplik diyoruz. Çünkü el örgüsü ipliği anlamında gerçekten devrim niteliği de bir iplik. Elle örülebilecek, hiçbir aparat kullanılmayacak, şiş tığ kullanmayacağız. Hiç el örgüsü bilmeyenler bile bu iplikle bebeklerine bebek battaniyeleri yapabilecekler. Fakat elle örülüyor diyoruz ama öyle sınırlı teknik çalışmayacağız. Yani çok sınırlı sayıda dizaynlar yapıp bırakmayacağız. Çünkü bu iplikle çok fazla sayıda, çok çeşitli teknik dizaynlar göstereceğiz size. Bunları öğreteceğiz. Mesela burada böyle bir baklava çalışması görüyorsunuz. Bunu hiç şiş tığ kullanmadan elle yaptık. Yine bu da bir tık farklı bir çalışma. Bunu da göstereceğim nasıl olduğunu. Çok az bir fark var arasında. Evet, biz bebek battaniyelerimizde 5 tane pufi ipliğimizden kullanıyoruz. Böyle bir yumak pufiden 5 tane kullanıyoruz. Kare bir battaniye elde ediyoruz. Her battaniyeyi biz 50 ilmekle başlıyoruz. 50 ilmek çok ideal bir ilmek sayısı büyüklük için. Şimdi bu çalışmayı nasıl yapacağız onu gösterelim. Öncelikle burada 8 tane baklava var. Şöyle bir yakın alalım. Daha iyi anlaşılsın. 8 tane baklava kurduk battaniyemiz için. Bu 8 baklavayı kurabilmemiz için bizim 50 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi çalışmaya başlayalım. Ben çabuk dönüşler yapabilmek için böyle 2 tane baklava kurarak başlayacağım. Şöyle göz kararı ilmek ayırıyorum. Bu el örgüsünde, şiş kullanımında şişe attığımız ilmek olarak kabul edin bunu, öyle düşünün. Bu da yumaktan gelen ipliğim. Fakat Alize sizler için bu ilmekleri ördü, hazır. Şimdi sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz. Kenarda bir tane düz örüyoruz. Yukarı çekiyoruz. Yine sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz. Bir tane daha düz ilmek örüyoruz. Şimdi 2 tane düz ilmek ördük. 2 tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi baklava kuracağız. Baklava kurabilmek için böyle 2 ilmeği birbirinin üzerinde çaprazlıyoruz. Ne yaptım? Sol elimdeki ilmeği sağ tarafa, sağ elimdekini sol tarafa attım, çaprazladım. Şimdi arkadan gelen ilmeğimi çaprazladığım ilmeğin içinden arkadan öne vererek geçirdim. Yine sıradaki ilmeğimi arkadan öne vererek geçirdik. Şimdi burada bir tane baklava kuruyoruz. Tek tarafın açılımını yaptık. Şimdi yine bu sefer sağ elimdekini sol tarafa, sol elimdekini sağ tarafa atıyoruz. Yani şu şekilde şu baklavayı açıyoruz. Şunu açıyoruz. Sağ tarafa ve sol tarafa. Ortada 2 ilmek veriyoruz, bırakıyoruz. Bir tanesini bıraktım çaprazlayarak. Şimdi yine çaprazladık. Yine içe bir ilmek veriyorum. Arkadan öne geçirerek yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeği yine arkadan öne vererek yukarı çekiyoruz. Şimdi burada bir baklava oluşturduk. Çaprazlayarak içe verdiğimiz 2 tane ilmeğimiz oldu. 2 tane de dışa ilmek açıldı. Şimdi yanında tekrar 2 tane tek ilmek örüyoruz. Düz ilmek örüyoruz. 2 tane düz ilmek ördük. Şimdi yine baklava açıyoruz. Sağ tarafa açıyoruz. Yine arkadan öne geçiriyoruz. Böyle ilmeklerimizi. Şimdi de yine sol tarafa açıyoruz. Yine içeriye verdiğimiz ilmeği örüyoruz. Dışa açıldığımız ilmeği de örüyoruz. Ne yaptık? İkinci baklavamızı açtık. Kenarda yine 2 tane tek ilmek örüyoruz. Şimdi bu battaniyemizin kenarında 2'şer tane düz ilmeğimiz devam edecek. 2 baklava kurduk. Şimdi dönüyoruz. Fakat örgümüzü döndürmüyoruz.
Sağdan sola, soldan sağa çalışıyoruz. 2 tane tek ördüğümüz ilmeğin ilkini yine arkadan öne vererek ilmeğimizi devam ediyoruz. Şimdi burada açtığımız baklavayı yine sola çaprazlıyoruz. Baklavayı açmaya devam ediyoruz. Burada olduğu gibi. Devam ediyoruz. Çaprazladık. Yine arkadan ilmeklerimizi var olan ilmeklerimizin içinden geçirerek örüyoruz. Şimdi içerideki 2 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2. Yine çaprazlıyoruz. Sağ tarafa açıyoruz. Az önce sol tarafa açtık. Şimdi sağ tarafa açılıyoruz. Örüyoruz. Ne yaptık? İçeride 4 tane ilmek ördük. İçeride 4 ilmeğimiz oldu. Kenara çaprazlayarak baklavamızı açılıyoruz. Şimdi bu baklavaya geldik. Burada ortada 2 tane var. Şimdi yine kenara açılıyoruz. Ortayı 4 yapacağız. Çaprazladık, ördük. Ortaya attığımız ilmeği ördük. İlk sırada ördüğümüz 2 ilmeği örüyoruz. Şimdi yine çaprazlayarak içeri 1 ilmek daha katıyoruz. İçerideki ilmek sayısı 4 oluyor. Yine dışa açılıyoruz. Gelen ipliğimizi arkadan öne geçiriyoruz. Kenarda 1 ilmeğimiz var. Onu da örüyoruz. İkinci sıramız da bitti. Fakat 2 tane baklava oluştu. Şimdi yine kenarda bunu çaprazlayarak içeri veriyoruz. Şimdi burada 2 ilmek yaklaştı birbirine. Bunları birbirinin üzerinde çaprazlıyoruz ve örüyoruz. Şimdi bu 2 battaniye arasındaki farkı burada anlatabilirim. Çaprazladık, ilmekleri ördük. Bu çalışmayı yapabilmek için çaprazlamıyoruz. Burada çaprazlama yapmıyoruz, geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Ortada çaprazlama yok. Bakın bu çapraz burada yok. Onun için şimdi göstereceğim. İlerliyorum. Çaprazlamadan içe geri döneceğiz. İlmeği içe geri döndüreceğiz. Evet, şimdi burada çaprazlamam gerekiyor. Çaprazlamayacağız bu battaniyede, diğer renk battaniyede. İçeri döneceğiz. İçeri dönerek baklavayı kapatacağız. O zaman bu görünüm olacak. Ama şimdi biz pembe battaniyemize çalışıyoruz ve çaprazlamaya devam ediyoruz. Çaprazlıyoruz. Örüyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. Şimdi artık bu şekilde terse dönerek baklavamızı kapatacağız. Şöyle çaprazlıyoruz. Artık baklavayı kapatmak için tam ters yönde devam ediyoruz. Yine düz örgü örüyoruz. Burada yine çaprazlayarak artık içe geçiyoruz. Şöyle çaprazladık. 4 tane olan içteki ilmek 2 tane kaldı. Bakın yandan çaprazladım. Şimdi burada yeni bir baklava açılımı oluşuyor. Evet, şöyle çaprazlıyoruz. İlk sırada kurduğumuz baklava gibi. Şimdi burada yeni bir baklava oluşmaya başladı. 2 ilmeği çaprazladığımda içeri vermiş oluyorum. Sonra yine 2 tane daha içeri veriyoruz. Bir baklavayı kapatıp diğer baklavayı açıyoruz. Evet. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine kaydırıyoruz. Artık baklavamızı kapatıyoruz burada. Çaprazlıyoruz. Böyle. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Baklavamız kapanıyor farkındaysanız. Şöyle. Burada yeni bir baklava açılıyor. Şimdi devam edelim. Evet. 1,
2 örüyoruz. Yine içeriye kaydırıyoruz ilmeklerimizi çaprazlayarak. Böyle. Sıra sonuna geldik. Şimdi yine devam ediyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir tane daha düz örüyoruz. Yine içeriye çaprazlıyoruz ilmeğimizi. Burada da çaprazlıyoruz. Böyle önce bir açılım yaptık. Sonra kapatıyoruz bu açılımı. Düz örgü örerek böyle devam ediyoruz. Şimdi yine tabii diğer baklavayı çaprazlıyoruz. Çaprazlarken aynı zamanda da burada yeni bir baklava açıyoruz. 2 tane olan ilmeğimizi ilk sırada yaptığımız gibi 4'e çıktık. Burada da baklavamızı kapatıyoruz. Birini kapatıp diğerini açıyoruz. Evet. Şimdi baklavamızı bitiriyoruz artık. Bu arada şunu gösterelim. İpimiz bitti. Ne yapacağız? Şöyle keselim. Burada ipimiz bitti diyelim. Yeni ipi nasıl bağlayacağız? Bunu yapabilmek için sırada gelen ilmeğimizi açıyoruz. Böyle. Bilinen bir normal bağlama şekliyle ipimizi bağlıyoruz. Burada önemli olan ilmekleri yaklaştırmak. İlmekleri birbirine yaklaştırarak böyle 2 kere kapatıyoruz. Kilitliyoruz. Düğümümüzü attık. Yine devam ediyoruz şimdi örgümüze. Bunu sonra elimizle içeride yürütebiliriz. Dibinden kesebiliriz. Hiçbir şekilde açılmaz. Evet, baklavamızı kapatıyoruz şimdi. Bitti. 2 ilmeğimiz yaklaştı yan yana. Şimdi yine böyle çaprazlayarak baklavamızı kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Burada şuna dikkat ediyoruz. Burada üste gelen doku bu baklava kapanırken alta girmeli. Alta girmeli. Üste gelmemeli. Devam ediyoruz. Yine çaprazlıyoruz. Sağ tarafa çaprazlıyoruz. Bütün sıra boyunca sağ tarafa çaprazlıyoruz. Sonra sol tarafa çaprazlıyoruz. Diğer baklava kapanışında. Evet, bu şekilde devam ediyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Evet, şöyle baklava çalışmamız devam edecek. İlmekler hiçbir şekilde aşağıya kaymayacak. Burada kapatmayı da gösterelim. Kapatma da yine aynı el örgüsü mantığında olduğu gibi kapatma, bir ilmeğin üzerinden diğer ilmeği geçirerek böyle kapatılıyor örgü. Böyle kapatacağız. Ve battaniyemizi bitireceğiz. Şöyle kapatmayı da gösterdik. Şimdi ipliğimizi keserek battaniyemizi bitirelim. Evet, son ilmeğin içinden kalan ipimizi geçiriyoruz ve böyle gizliyoruz. 5 yumağımız bitince. Battaniyemiz tam bir kare olunca. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz. Şöyle bitiriyoruz. Evet, pufi ile böyle farklı dizaynda bebek battaniyeleri yapabileceksiniz. Yine farklı teknikleri gösterdiğimiz videolarla devam edeceğiz çalışmalarımıza. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.